Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokma tarifiyle sizlerleyim. Bu bildiğiniz lokma tatlısı dışında tuzlu lokmadır. Memleketimizin olmazsa olmazı, bayramlarımızda özellikle çokça yapıp ikram ettiğimiz lokma pişisidir. Hemen lafı fazla uzatmadan tarifine buyurun geçelim. İlk önce malzemelerini saymakla başlayalım arkadaşlar. Burada tuzum, mayam var. Mayam 10 gramlık tek kullanımlık kuru maya, yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı ılık sütüm, 1 su bardağı ılık su, un, 1 adet yumurtam ve 1 tatlı kaşığı toz şekerim var. Tuzum da var arkadaşlar. Tuz da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen ılık suyumu ve ılık sütümü derin kaseme ekliyorum. Suyunuzu sıcak, sütünüzü soğuk da ekleyebilirsiniz ama ben ikisini de ılık kullandım. Hemen mayamı da ekliyorum. Toz şekerimi de ekleyip bu şekilde güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Hiç mayalandırma işlemi yapmayacağım. Bu şekilde hemen zaten karıştırınca çok çabuk mayalanan bir hamurdur. Tuzunu ekleyip karıştırıyorum. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Dediğim gibi her zaman bunu belirtiyorum. Un marka kalitesine göre değişebilir. Kullandığımız malzemelere göre de değişebilir. O yüzden her zaman kıvamına göre ayarlayalım. Yumurtamı da bu aşamada ekliyorum arkadaşlar. Ki ılık sütle yumurtam pişip kokmaması için. Buna da dikkat edersek harika bir tuzlu lokma pişi yapmış oluruz. Evet, güzelce çırpıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Ben sahura yaptığım için gece de çok geç olduğu için arkadaşlar etrafı rahatsız etmemek için mikser kullanmıyorum. Elimle yapacağım bu işlemi. Mikserle yaparsanız daha pratik olacak. Biraz bu kısım oyalayıcı gibi gözükse de aslında çok pratik oluyor arkadaşlar. Şimdi birazcık da elimle bu şekilde hamuru havalandıra havalandıra yoğuracağım. Daha güzel özlü bir hamur olması için hem de kıvamını kontrol edeceğim. Artık unu bu kadar yeterli. Görüyorsunuz elimle vurarak kasemin içinde havalandıra havalandıra yoğuruyorum arkadaşlar hamurumu. Bakın şimdi hemen elime hamuru alıyorum. Top şekli oluyorsa lokma hamurumuz olmuş demektir. Eğer cıvık olursa etrafa yaygınlaşıyorsa topumuz olmamış demek. Tam bu kıvamda olacak arkadaşlar. Evet, lokma hamurumuz hazır. Hamurumun üzerine kapatıyorum. Streç film de kullanabilirsiniz. Ben kapağını kapattım. Bulunduğu yerin ısısına göre yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. 2 katı olana kadar. Evet, hamurum 2 katı oldu arkadaşlar, görüyorsunuz kabardı. Şimdi hemen tavama yağımı alacağım. Kızartma işlemini gerçekleştireceğim. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar yağ kullandım. Tabii ki eğer daha ufak bir tavada yaparsanız 1 su bardağı da yeterli olabilir veya daha çok da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ocağımın altını iyice açtım. Yağımı büyük göz ocak yere aldım arkadaşlar. Çünkü orta yerde olursa yağ çekebilir lokmalarımız. O yüzden her zaman büyük göz ocak yere alalım. Elimi de hafiften yağladım. Kaşığımı da yağladım arkadaşlar. Şimdi bakın hemen avucumun içinde sıkıyorum. Bakın top şekli oldu, hemen atıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben tatlı kaşığıyla ufak yapıyorum. Birazcık çekimde kamerada büyük görünmüş olabilir ama normalde lokmalarım daha ufak oluyor arkadaşlar. Evet, küçük parçalar halinde sıkalım ve bu şekilde kaşığımızı da yağlamayı unutmayalım. Yağımızın kızgın olması çok önemli. Aksi halde lokmalarımız yağ çeker. O da çok ağır bir lezzet olur. Ve çok yağlı olunca da rahatsız eder arkadaşlar midemizi. O yüzden mutlaka yağını güzel kızdıralım. Kızgın yağda pişen lokmalar hiç yağ çekmiyor ve daha hafif oluyor. Evet, yine aynı şekilde avucumun içinde sıkıyorum. Gördüğünüz gibi hemen çok pratik arkadaşlar bu tarif. Ben normal pişi yerine ben hep bu tarifi kullanırım. Arkadaşlarım da çok sever. Hele çocuklar bayılıyorlar buna.
Arkadaşlarım ve çocukları sıkça benden istediği bir tariftir. Bazen evimde mayalayıp arkadaşlarım eğer kahvaltıya gideceksem saklama kabıyla götürüyorum hamurunu, orada pratik bir şekilde kızartıyorum onlar için. Bizim memleketimiz Bartın, Zonguldak yöresinde de bayramlarda mutlaka olur. Büyük kaplarla yapılır arkadaşlar. Bayram yemeklerimizde ikram olarak sunulur. Özel günlerimizde de yapılır. Yani tatlısını pek yapmayız. Tuzlusunu bu şekilde yapıyoruz. Ama tatlısını da yapıyorum. İnşallah bir gün tatlısını da yapar paylaşırım sizler için. Kahvaltılarda, çay saatlerinde yanında kısır ve patates salatası ben çok yakıştırıyorum. Sadece bu lokma ve patates salatası veya kısırla çok sevdiğim ikili. Kahvaltılarda da yanında eğer reçel, peynir varsa değme keyfime diyebilirim. Hemen şimdi kevgir yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Kevgirin ters tarafıyla da bu şekilde her yerin eşit şekilde pişmesini sağlıyorum. Kevgir yardımıyla güzel çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fazla da çok çevirmeme de gerek yok. Zaten dönüyor. Gördüğünüz gibi kendinden pişerken. Normalde de aslında rengini bu kadar da çok kızartılmaz. Ama ben birazcık kızarmış sevdiğim için rengini döndürüyorum arkadaşlar. Kızaran lokmalarımı servis tabağına aldım. Şimdi ikinci kez aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Ocağımın altında bir tık kıstım ki çok fazla kızgın yağda yağın yanmaması için fazla da doldurmuyoruz tavaya. Bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesi butonunu da açıp başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Tekrar kevgirle her yerini eşit şekilde pişmesini sağlıyorum. Kevgirimin ters tarafıyla pişen lokmalarımı servis tabağına alıyorum arkadaşlar tekrar. Yağlarını güzelce süzdürüyorum ki kevgirle yağ çekmemesi için. Artık son hamurlarımı da döktüm. Çok bereketli bir lokma oldu, tuzlu. Misafirlerinize, evinize yapabileceğiniz çok bereketli. Eğer az kişisiniz daha az yapabilirsiniz. Fazla kişiyseniz malzemeyi artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, artık lokmalarımız hazır. Hiç yağ çekmedi. Bol yağda kızardığına bakmayın. Çok hafif oluyor. Normal pişiden daha hafif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen sıcak sıcak sizin için bir tane nasıl piştiğini, içini göstermek istiyorum. Yumuşacık. Bakın pamuk gibi oldu arkadaşlar. İçi de çok güzel pişti. Deneyebileceğiniz, çocuklarınızın özellikle çok seveceği bir tarif. Şimdiden deneyecek olan, yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.